Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostlarım. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mızraklı rozet ya da Latince adıyla Ekmea fasciata, ananasgiller yani Bromeliaceae ailesinin içinde yer alan 250 ile 300 arasında türü barındıran bir alt ailenin üyesi olan çok yıllık epifit bir bitki türüdür. Ananastan sonra Bromeliaceae ailesinin en popüler ikinci üyesidir. Bitkinin adı Antik Yunan dilinde mızrak ucu ya da sivri uç anlamlarına gelir ve bitkinin çiçek braktelerinin sivri yapısına gönderme yapar. Bitkinin soyadı ise yaprakları üzerindeki gümüş renkli enine çizgilere ithafen konulmuş, şeritli ya da bantlı anlamına gelen Latince bir sözcüktür. Bitki Türkçe'de eşmeya, kupa çiçeği ve rozet çiçeği olarak da tanınır. Ona farklı dillerde gümüş vazo veya gümüş kadeh anlamlarına gelen isimler de verilmiştir. Tür ilk olarak İngiliz botanikçi John Lindley tarafından tanımlanmış, daha sonra ona John Gilbert Baker tarafından günümüzde kullanılan Ekmea fasciata adı verilmiştir. Türün doğal vatanı Brezilya'nın Atlantik kıyısı olan yağmur ormanlarıdır. Tropikal ve subtropikal iklimlerde doğal halde yetişen bitki, yüksek nem ve yıl boyunca sıcaklık seven, gölgeli ortamları tercih eden bakımı kolay bir türdür. Doğada tıpkı orkide türleri gibi çoğunlukla ağaçların üzerinde yaşayan epifit bir bitkidir. Fakat asla parazit bir bitki değildir. Grimsi yeşil, gümüş çizgili yaprakları rozet dizilimli, sert ve derimsidir. Yağmur suyu yaprakların merkezde oluşturduğu vazo biçimindeki oyukta toplanır. Bitkinin oluşturduğu yaprak hunileri ya da vazoları küçük bir ekosistem oluşturur. Yağmur ormanında sivrisinek larvaları, kurbağalar, böcekler, çeşitli yosun türleri ve mikroorganizmalar buraları mesken tutar. Bitkinin pembe saplı morumsu mavi çiçekleri sert ve köşeli braktelerle çevrilidir. Bu çiçek bazen 6 aya kadar dekoratif bir şekilde bitki üzerinde kalır. Bitkinin kültür çeşitlerinde görülmese de çiçekleri geçtikten sonra bitki olgunlaştıkça kırmızıya dönen küçük meyveler oluşturur. Mızraklı rozet genellikle 3 yıldan sonra çiçeklerini sergilemeye başlar. İç mekanda yetiştirildiğinde belirgin bir çiçeklenme dönemi yoktur. Fakat doğal ortamında ilkbahar ve yaz döneminde yani Güney Yarımküre'de Eylül'den itibaren Mart ayına dek görülür. Ekmea türlerinin önemli kısmı sinek kuşları tarafından tozlaştırılır. Mızraklı rozet de doğal ortamında nektar üreterek kuşları kendisine çeker. Bitki ortalama 4 ile 7 yıl arasında hayatta kalır ve yaşamında sadece bir kez çiçek açar yani monokarpiktir. Fakat dipten oluşturduğu yavrular sayesinde neslini devam ettirir. Zehirli bir bitki değildir ama herhangi bir tüketim şekli de yoktur. Sivri yaprakların uçlarının batıcı olması dışında ciddi bir tehlike barındırmaz. Evde, ofiste, alışveriş merkezi gibi sosyal ortamlarda, tropik bahçelerde ve seralarda onu süs bitkisi olarak bolca rastlayabilirsiniz. Aydınlık ama doğrudan güneş almayan konumlarda iç mekanda yetiştirilmesi gereken bitkinin yapraklarının ortasındaki bölüm daima suyla dolu halde bırakılmalı ve bu su en az 2 haftada bir yenilenmelidir. Bitki orkide toprağı olarak satılan karışımlar içinde yetiştirilebilir ve kökleri mutlaka sürekli olarak nemli tutulmalıdır. Bitki dipten oluşturacağı sürgünlerle de çoğaltılabilir. Bitki genellikle ana vatanı olan Brezilya dışında Hollanda, Belçika, Amerika ve Tayland'da süs bitkisi olarak üretilip dünya pazarına sunulmaktadır. Modern çiçek sembolizminde mızraklı rozet, egzotik güzellik ve misafirperverlik anlamlarını taşır. Brezilya kökenli yerel inanışlar ve New Age uygulamalarına göre bulunduğu evleri koruyup buralara bereket getirdiğine, mekandaki kötü enerjileri yok ettiğine inanılır. Rüyada mızraklı rozet görmek, sevindirici bir haber almak veya yeni bir başlangıç yapmak şeklinde yorumlanır. Modern ezoterik kaynaklara göre bitki, Venüs, Terazi ve Boğa burçlarının uğurlu çiçekleri arasında yer alır. Mızraklı rozet sıklıkla botanik illüstrasyonlara, seramik tasarımlarına ve iç mekan dekorasyon fotoğrafçılığına ilham kaynağı olan egzotik bitkilerdendir. Bitkinin kendine has bir yerel efsanesi bulunmaz ama türün ana vatanı olan Atlantik yağmur ormanlarında bromeliadlarla ilgili bazı halk inanışları vardır. Bazı yerel topluluklar bromeliadların yapraklarında biriken suyun orman ruhlarının aynası olduğuna inanırlar. Yağmur sonrası bu küçük su havuzlarında ormanın koruyucu ruhlarının yaşadığını söylerler. Ezoterik inanışlarda ve bazı büyü uygulamalarında suyun enerji taşıma kapasitesi, yansıtıcı özelliği ve şeffaflığı nedeniyle cinler, ruhlar veya çeşitli bedensiz varlıklarla iletişimde bir medyum ya da araç olarak kullanıldığı şeklinde neredeyse evrensel bir inanış vardır. Yani Atlantik yağmur ormanlarında mızraklı rozetin yerel halklar tarafından adeta bir sihirli küre gibi kullanıldığını söyleyebiliriz. Yine de tüm bunlar sizi kesinlikle korkutmasın bitki dostlarım. Bence bitkinin tek korkutucu tarafı
koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği tüm egzotik bitkiler gibi biraz pahalı olması olabilir. Bu nedenle de mızraklı rozet genellikle ev ya da ofis hediyesi olarak gönderilen seçkin armağanlar arasında yer alır.